Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde açık kahve tonlarında normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok şık, çok güzel, çok zarif bir model oldu hanımlar bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin şu kenar bölümlerini yaparken hanımlar bu yanlarını ben misin alışış kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize bilek kısmından başlıyorum hanımlar. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 56 ilmek atarak başlıyoruz patiğimize. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 56 ilmek atalım gelelim. 56 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardan sonra ilmeklerimi sırasıyla bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim şimdi. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu demek oluyor ki arka yüzde bir sıra bir düz bir ters lastiğimizi ördük. Şimdi ön yüzde lastiğimizde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz ilmekleri düz tersleri ters öreceğim. Bakın bir düzümü düz ördüm. Tersimi ters. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bu şekilde bir düz bir ters sıra sonuna kadar öreceğiz. Lastikte ikinci sıramız tamamlanacak. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bir düz bir ters öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4. Bu şekilde toplamda 11 sıra lastiğimizi öreceğiz. Şu bilek bölümünde 11 sıra lastiğimiz var. Şimdi hep birlikte 11 sıra lastiğimizi tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 11 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize başlayacağız. Bu modelimiz hanımlar 14 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizde ön yüzde ilk sıradayız. Bakın modelimiz şöyle aralarda ajurlu model ve ana model olmak üzere ayrılıyor. Ajurlu model 2 ilmek üzerine kuruluyor. Ajurlu modelin sağına ve soluna ikişer ilmek ters örüyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. 2 ilmek ters öreceğim. 1, 2. Hemen bu minik ajurlu modelimizi kuracağız. Şöyle ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ajurlu modelimizi yaptık. Hemen yanına 2 ilmek ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi ilk ajurlu ara modelimizi kurduk. Yapacağımız işlem şu. 10 ilmek düz öreceğim ana model için. Modelde ön yüzde birinci sıra. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrardan ara modeli yapacağız. 2 ilmek ters örüyorum. Ajurlu modeli yapacağız. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sola doğru kesim. Tekrar yanına 2 ilmek ters. Yeniden 10 ilmek düz öreceğim ana model için. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrardan ara modeli yapıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar yanına 2 ilmek ters ördüm. Tekrar ana modelim için 10 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrardan ara modeli yapacağız kenara. 2 ilmek ters örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Hemen yanına 2 ilmek tersimi örüyorum
ve son kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüzde birinci sırayı tamamladık. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önünde 2 ilmek düz var. Düz ördüm. Bu iki ilmek ajurlu ara modelimizin ilmeği arka yüzde ters örülüyor. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Ana modelimin 10 ilmeğini arka yüzde ters olarak örüyorum yine. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. 10 tersimi ördüm. Tekrar 2 düz. Ajurlu modelimin 2 ilmeği ters. Tekrar yanına 2 ilmek düz. Ana modelimin 10 ilmeğini ters örüyorum. Yeniden 2 ilmek düz. 2 ters. 2 ilmek düz. Tekrardan ana modelimin 10 ilmeğini ters örüyorum. Yeniden 2 düz, 2 ters, 2 düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Geri döndüm. Modelimizde ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen bu 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu ajurlu modelimizin ilk sırasında hanımlar artırma yapıp öndeki 2 ilmeği kesmiştik. Ajurun biri sağa biri sola denk gelecek şekilde model kurulacak. Bu defa önce öndeki 2 ilmeği kesiyorum, ardından ajur yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. İlk ajurumuz böyle sağ taraftaydı, ikinci ajurumuz böylece sol tarafta oldu. Tekrar 2 tersimi ters ördüm. Bu sıramızda yine ana modelin 10 ilmeği düz örülüyor. Ön yüzde 3. sıramız bu şekil. Tekrardan 2 tersimi ters ördüm. Ajurlu modelime geldim. Yine şu ilk ajurlu modelde olduğu gibi ilk 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Aradaki 2 ilmeğim ters. Yeniden ana modelimin 10 ilmeğini düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Ajurlu modelimi yapacağım. Bu 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Hemen 2 tersimi ördükten sonra ana modelimin 10 ilmeği düz olarak örülüyor. Tekrar 2 tersimi ördüm. Ajurlu modelime geldim. 2 ilmeği kesiyorum ve ajurumu yaptım. Tekrar 2 ilmek tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde 3. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Hanımlar bu sıramızda yine model kurulumu yok. 4. sırada arka yüzde. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 2 düz, 2 ters, tekrar 2 düz. Ana modelin 10 ilmeği ters. Yine ilmekler gördüğümüz gibi örülecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum ön yüzde. Modelde 5. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ajurlu modelimi yapacağım. Yine ilk ajurda olduğu gibi ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bu defa ajurumuz sağa geldi. Bakın bir sağa bir sola bir sağa bir sola devam edip gidiyor. Tekrar 2 tersimi ördüm. Şimdi burada 10 ilmeğimiz vardı. Şimdi burada kesimlerimiz oluyor hanımlar. Şöyle ki ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3. Ardından öndeki 2 ilmeğimi şöyle ikisini bir keserek ördüm. Tekrardan şu öndeki 2 ilmeğimi daha keserek örüyorum. Burada 2 ilmek kesmiş olduk. Buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Böylece hanımlar bu ortada 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 2 tersimi ters örüyorum. Ajurumu yaptım. Öndeki 2'yi kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğim ters. İkinci ana modeli yapacağım. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek kestim. Tekrardan öndeki 2 ilmeği de kesiyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine burada da 8 ilmek kaldı. Tekrardan ara modeli yapıyorum. 2 ters. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum.
Tekrardan 2 ters. Üçüncü ana modelimi yapacağım. 3 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi yine kesim yaptım. Buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden 2 tersim var. Ajurlu modelimi yapıyorum. Artırdım. Bu 2 ilmeğimi kestim. 2 tersimi örüp kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. Buralarda 10'ar ilmek vardı. Kesim yaptık. 8'er ilmek kaldı. Geri döndük. Arka yüzde 6. sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Düzleri düz, tersleri ters. Bu defa burada 8 ilmek kalmıştı ana modelde. Bu 8 ilmek ters örülecek. Sıra sonuna kadar örelim. 6. sıramızı tamamlayalım. Evet, 6. sıramı tamamladım. Geri döndüm. Ön yüzde modelde 7. sıradayız hanımlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tersimi ters örüyorum. Ajurlu modelimi yapacağım. Bu defa ajur sol tarafta olacak. Yani öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ana modele geldik. Bu defa 2 ilmek düz örüyorum. 2 düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi bir keserek örüyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Ve kalan 2 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu defa burada 6 ilmeğimiz kaldı. Ara modelime geldim. 2 ters ördüm. Yine ajurlu modelimi yapacağım. 2 ilmeği kestim. Artırdım. Hemen yanına 2 tersimi ördüm. İkinci ana modeli yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar hemen öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Burada da 6 ilmek kaldı. Ara modelimi yapıyorum. 2 ters örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesip ajurumu yaptım. 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar 3. ana modelime geldim. 2 düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz. Ara modelime geldim. 2 ters ördüm. Önce kesim yapıp ardından ajurumu yapıyorum. Hemen yanında 2 tersim var ve kenar ilmeğim düz. 7. sıramızı da tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar arka yüzde 8. sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. 8. sıramızı tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. 8. sıramı tamamladım. Şimdi geri döndük. Ön yüzde modelde 9. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Ajurlu modelimi yapacağım. Bu defa artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ajurumuz bu defa sağ tarafta. Bakın, bir sağda bir solda. Bir sağda bir solda. Tekrar 2 tersimi örüyorum. Ana modelime geldim. Bu defa bir ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada 4 tane düz ilmeğimiz kaldı böylece. Tekrar ara modelimi yapacağım. 2 ters örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. 2 tersimi örüyorum. Ana modelime geldim. Bir düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bir ilmek düz ördüm. Hemen burada 2 tersimi ters örüyorum. Ara modelim için önce ajurumu yapıp öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ardında. Tekrar 2 tersimi ördükten sonra 3. ana modelime geldim. Bir düz örüyorum. Kesim yaptım. Tekrar öndeki 2 ilmeği de kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Hemen 2 tersim var. Ters ördüm. Ajurlu modelimi yapıyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 9. sıramız da bu şekildeydi. Arka yüzde 10. sırada hanımlar. İlmeklerimizi yine gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 11. sıradayız hanımlar. 11. sıramızda da şöyle ki kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tersimi ters ördüm. Tekrar ajurlu modelimizi kuracağız. Bu defa ajur sol tarafta olacak. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ajurumu yaptım. 2 tersimi örüyorum. Şimdi bu aşamada buradaki bakın 4 ilmek kaldı ana modelde. İlk 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de kesiyorum. Burada sadece 2 ilmeğimiz kaldı. Hemen 2 tersimi ördüm. Ara modelimi yapıyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeği kesip artırma yaptım, yani ajur.
2 tersimi örüyorum tekrar. İkinci ana modeli yapacağım. Bu ilk 2 düz ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Hemen yanındaki 2 düz ilmeği de keserek ördüm. Burada da yine 2 ilmek kaldı. Tekrar 2 tersimi ördüm. Ara modelim için öndeki 2 ilmeği kesip artırmamı yapıp hemen 2 tersimi tekrar ters örüyorum. Üçüncü ana modelim. İlk 2 ilmeği kestim. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine kestim. 2 tersim ters. Ajurlu modelimi yapıyorum. 2 ilmeği kesip artırmamı yapıyorum. 2 tersim ve yanında 1 ilmek düzüm var. Hepsini ördüm. İlmek sayılarımız azaldı hanımlar şimdi. Yine geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine bu 12. sıramız oluyor. 12. sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Modelde 13. sıradayız ön yüzde. İlmeklerimiz eksilmişti. Bu sıramızda tekrar ilmeklerimiz geldi yerine geliyor. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tersimi ters örüyorum. Hemen ajurlu modelimi yapacağım. Bu defa ajur sağ tarafta oluyor. Önce artırma yapıyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen tekrar 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ana modele geldim. Burada 2 düz ilmeğim var. İlkini düz olarak ördüm. Şimdi bakın şuralarda delik görüntüler var. Bakın 2 kesim yaptığımız ilmeklerin aralarında. 7 ilmek alta iniyorum. Bakın şu 1, 2, bakın 7. gözeneğe ineceğim. 2, 3, 4. Şöyle bakın açalım, iyi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ilk gözeneğin ilk deliğin içine girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime şöyle doladım. 2 oldu. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Kenarda bir ilmeği düz örmüştük. Buradan 8 ilmek çıkarttık. Hemen yanındaki bir ilmeğimi de örüyorum. Ve böylece burada tekrar 10 ilmeğimiz oluyor. Tekrar ara modelime geldim. 2 tersimi ördüm. Hemen ajurlu modelimi yapacağım. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar 2 tersimi ters örüyorum. Yeniden ikinci ana modelimi yapacağım. Bakın ilk 2 ilmeğim var. İlkini düz ördüm. Şurayı şöyle ayırıp 7. gözeneğe iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime tekrar doladım. 4. Aynı yerden ilmek çıkarttım. 5. İpimi doladım şişime. 6. Tekrar aynı gözenekten bir ilmek çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Yanındaki bir ilmeğimi de örüyorum. Burada da yine tekrar 10 ilmeğimiz oldu. Ara modelimi yapacağım. 2 tersimi örüyorum. Artırdım. 2 ilmeğimi kestim. Tekrar 2 tersimi ördüm. Şimdi yeniden hanımlar bakın ana modele geldik. Şu 2 tane ilmeğim var. İlkini düz örüyorum. Şu arada 7. gözeneğe ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Bakın 2 ilmek oldu. Bir ilmek girip çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. İpimi şişime doladım. 4. Tekrar bir ilmek çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. İlmek çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. 10 ilmeği tamamladık. 2 tersimi örüyorum. Ara modelim için artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar 2 tersimi ördüm. Kenar ilmeğim düz. 13. sıramız böyleydi. Arka yüzde 14. ve sonuncu sıramızı yapıyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi ana modelle geldik. Buradaki 10 ilmeğin hepsini bakın çıkarttığımız ilmekler dahil ters öreceğiz. Şu birinci ilmeğim bakın alttan aldım ilmekleri hepsini ters örüyorum. Şu 2 sırası ile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar burada 10 ilmeğimiz oldu. Yeniden 2 ilmek düzümü ördüm. 2 ters, 2 düz. Ana modelin 10 ilmeğini yine ters olarak örüyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. 2 ters. Tekrar 2 düz. Ana modelimin 10 ilmeğini arka yüzde yine ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeniden 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ters ve tekrar 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet hanımlar, şimdi 14 sıradan oluşan, bakın ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi 14 sıradan oluşan modeli tekrar başlayacağız. Şu bilek bölümünde hanımlar 14 sıradan oluşan modelin ilk sırasını yapacağız. Hani şu ara model zaten, ajurlu model zaten anlaşıldı. Ajurun biri sağ biri sola olacak şekilde devam edecek. Modelin ilk 4 sırasını yapacağız. İlk 4 sırada ne yapmıştık? Bu aralardaki 10 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra örmüştük. Şimdi modelimizin ilk 4 sırasını tekrar yapalım hanımlar. Ardından gelelim, devam etmeyelim. Çünkü devamında patiğimizin kenar ile ön bölümlerinin ilmeklerini ayıracağız. Şimdi modelin dediğim gibi ilk 4 sırasını tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ikinci modelimin ilk 4 sırasını bu şekilde tamamladım, geldim. Şimdi modelde 5. sırayı yaparken kenarlarla orta bölümü ayıracağız. Patiğimizin şu iki kenar bölümüne, yan bölümü 17'şer ilmek ayrılacak. Patiğimizin üst bölümünü 22 ilmek olarak öreceğiz. Yanlardaki de modeli yapmayacağız. Tam ortadaki ana modeli ve hemen yanındaki şu ajurlu ara modelimize tekrar devam edeceğiz. Öncelikle yedek şişlerimi burada kullanacağım. Burada misinalı şişlerle de rahatlıkla devam edilebilir. Öncelikle hanımlar, buradaki ilk 17 ilmeğimin tamamını düz olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6. Bunlar haroşa düz örgü örülüyor hanımlar. 7 ilmeğim oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi bu 17 ilmek burada bekleyecek. Buraya model kurulumu yapmadık. İlk 17 ilmeği düz ördük. Tam ortada bakın. Şu ajurlu model, ana model ve diğer ajurlu model. Model kurulumuna burada devam edeceğiz. Şu sol taraftaki bu 17 ilmek de yine bekleyecek. Bakın şuraya kadar 5, 10, 15. Bakın şu modele kadar 17 ilmek var. Orayı örmeyeceğiz. Şimdi modelin patiğimizin orta bölümüne geçtik hanımlar. Modelimizin orta bölümünde devam edeceğiz. Buradaki ilmekler bu şişte beklesin. Şimdi devam ediyorum. 2 tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimi yapacağım yine. Bu defa ajur sol tarafa düşecek. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ajurumu yaptım. 2 ilmek ters. Modelin 5. sırasıyla devam ediyorum. İlk 4 sırada 10 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örmüştük. 5. sırada 3 ilmek düz örüyorum. Bakın ilk modeli yaptığımız gibi. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Yanındaki 3 ilmeğim düz. Hemen buradaki 2 ilmeğimi de yine ters ördüm. Ajurlu modelimi yapacağım buraya da. Öndeki 2 ilmeği kesip artırma yapıyorum. Yani ajurumu 2 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki 22 ilmeğe modelimizi kurduk. Bu kenardaki 17 ilmek burada bekleyecek. Örerken hanımlar, patiğimizi örerken bu şişim biraz uzundu. Uzun şiş elime takılmasın diye şöyle kısa şişe alıyorum bu ilmeklerimi. Bu 17 ilmek hanımlar burada böyle bekleyecek. Patiğimizin kenar bölümünü yaparken bu ilmekleri tekrardan kullanacağız. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzde 5. sıramızı yapmıştık. Arka yüzde 6. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düzümü düz ördüm. 2 ters, 2 düz. Bu arada 8 ilmeğimiz kalmıştı ana modelimizde. Kesim yapmıştık çünkü. 8 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ters, kalan 2 ilmeğim düz. Geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelde
4 sıraydı. 5, 6 ön yüzde 7. sıramız oluyor bu. Bu 7. sıramızda tekrar kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimi kuruyorum. Şimdi artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. 2 ters örüyorum. Bu defa hanımlar 2 ilmek düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimi yapacağım. Artırdım. Öndeki 2'yi kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeğim ters. 7. sıramızı da tamamladık. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde 8. sıradayım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Bu defa ortada 6 ilmek kaldı ana modelimde. 6 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 2 düz, 2 ters, 2 düz. Geri döndük. Ön yüzde modelde 9. sıramızı yapacağız şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir tersimi ördüm. Ajur bu defa sol tarafta olacak. Öndeki 2 ilmeği kesip ajurumu yaptım. 2 ters. Bu defa hanımlar buraya bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada 4 ilmek kaldı. 2 tersimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesip ajurumu yapıyorum ve son 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde 10. sıramızı yapacağım şimdi. Tekrar ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim düz. 2 ters, 2 düz. Ana modelimin 4 ilmeği ters, 2 düz, 2 ters. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde 11. sıramızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Tersimi ters ördüm. Bakın ajurlu modelimi yapacağım. Önce artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 2 ilmek ters ördüm. Bu defa hanımlar ilk 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki 2 ilmeği de kesiyorum. Modelimde 2 ilmek kaldı ana modelimde. 2 tersimi ördükten sonra artırıp öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim ters. 11. sırayı da böylece tamamladık. Arka yüzde modelde 12. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Hemen bir düz ördüm kenardan sonra. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve son 2 ilmeğim düz. Böylece bakın geldik 13. sıramıza, ön yüze. Şimdi ilmek çıkaracağız tekrar. İlmek sayımız eşitlenecek tekrardan. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. Ajurlu modelim için 2 ilmeği kestim. Artırdım. 2 ilmek ters örüyorum tekrar. Bakın 2 düz ilmeğim var burada. İlkini ördüm. Şimdi şu aradan 7 ilmek alta ineceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım 4. İlmek çıkartıyorum 5. İpimi şişime doladım 6. İlmek çıkarttım yine 7. İpimi şişime doladım 8. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 10 ilmek oldu. 2 tersimi örüyorum. Yine ajurlu modeli yapacağım. 2 ilmek kesip artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğim ters. Geri dönüyorum. Arka yüzde 14. ve sonuncu sıramız. İkinci modeli de bitirdik. Bak bilekten itibaren şu bir, bu da ikinci modelimiz. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz, 2 ters. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Bu defa buradaki ilmekleri sırasıyla ters öreceğiz ana modeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanında 2 ilmek düzüm var. 2 ters ve son 2 ilmeğim düz. 14 sıradan oluşan modeli bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Bakın ikinci model de bitti. Şöyle göstereyim sizlere daha net görünsün. Şekil ortaya çıktı. Şimdi tekrardan bu ortadaki 22 ilmek ile 14 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Bu ben patiğimin şu ön bölümüne toplamda bakın. Şu birinci modelim,
Şu iplerden itibaren ip görünümlü yerler. Her modelde bir tane var. Şu birinci modelim. Şu ikinci modelim. Üçüncü modelim. 4. Bakın 5. modele geçmişim. En son 5. modelin kesimlerini yaptım. Burada 2 ilmek kaldı. Hem de bu arada bu burun kesimi oldu. En son hanımlar modelin 12. sırasını yaptık burada. 13. ve 14. sırada 13. sırada ön yüzde buradan alttan ilmekler çıkarıyorduk. İlmeklerimizi bu defa çıkartmadım. İlmekler artmadı. En son 5. modelimi burada bıraktım. Yani toplamda buraya 1, 2, 3, 4 modeli tamamladık. 5. modele geçtik. 5. modeli 12 sıra olarak yaptık. 13. sırada ilmek çıkartmadık. Kesimler yapınca ilmek sayısı da azaldı. En son 14 ilmek kalmışken bıraktım. Hem böylece dediğim gibi burun kesimi de yapılmış oldu. Şimdi bu şekilde patiğimizin ön bölümünü en son 5. model 12 sıradan olacak şekilde tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Patiğimizin kenar bölümlerini birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu ön bölümünü de tamamladım. Toplamda bilekten itibaren 4 modeli tamamladım. 5. modele geçtim. En son 5. modelin 12. sırasını ördüm. Şimdi devam etsek zaten şu alttan ilmekler çıkartacaktık. Ona da gerek kalmadı. Kesim yaptık. Burada 3, 6, 9, 12, 14 ilmek kaldı. Bunu burun kesimi olarak şöyle kabul ediyoruz. İpimi burada keseceğim hanımlar. Patiğimizin ön bölümünü burada tamamlamış olduk. Şöyle. Şu kenarlarından ilmekler çıkartacağız. Hemen şu şişime bakın. Şu kenarlardan patiğimizin yan bölümlerini yapmak için. Öncelikle hemen ilmeğimi, şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. İlk kenar ilmek yerine bakın şu aynı şişime çıkarmaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmeği de çıkarttım. Hemen ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Sökülme olmasın diye. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum buraya. Burun kısmına gelene kadar buradan ilmekler çıkartacağım. Sırasıyla bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde şu buruna gelene kadar ilmekler çıkartacağız. Bu uçtan bu uca toplamda 25 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şu burun kısmına gelene kadar 25 ilmek çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, 25 ilmeğimi çıkarttım. 17 ilmek de bu kenarda vardı. Böylece burada toplam ilmek sayımız 42 oldu. Şimdi burun kısmında 14 ilmek var. Buralarda haroşaya devam edeceğiz. Şu burundaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Hemen şöyle ilk ilmeğimi örünce burada ipimizin ucu vardı kestiğimiz. Bunu da düğümlüyorum. Burundaki 14 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu 14 ilmeğimi örüyorum. Şöyle ipin ucunda gizleyerek götürüyorum hanımlar. Şöyle. Evet, 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer kenardan ilmekler çıkaracağız. Bir diğer şişime çıkaracağım. Misinalı şiş kullananlar aynı şiş üzerine ilmek çıkartıp devam edecekler. Şimdi diğer kenarda bakın kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5. Bu şekilde şu uca kadar karşıdan 25 çıkarttık. Buradan da 25 çıkaracağız. Buradan da 25 ilmek çıkartıp gelelim. Evet, 25 ilmeğimi çıkarttım ve kalan 17 ilmeğim hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Hanımlar, böylece kenarlardan ilmek çıkartma işlemi de burada tamamlandı. Bu kenarda da toplam 42 ilmeğimiz oldu. Evet, şimdi geri döneceğiz hanımlar, arka yüzdeyiz. Artık haroşa yapıyoruz kenar bölümlerde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz bu şekilde. Önce bu şişimi bakın. Önce burayı bakın, buraya bir diş haroşa düştüm. Önce burayı, sonra burundaki 14 ilmeği, sonra diğer uçtaki ilmeklerimizi bu sıra sonuna kadar örelim gelelim.
Evet, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Bakın şu kenar bölümde yanda bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Buradan başlayacağız. Şu diğer uca kadar ilmekleri ön yüzde düz öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bu şekilde buraya kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Bu şekilde haroşaları devam ettireceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 6 diş, yani 6 sıra haroşa ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada 6 sıra haroşamız olana kadar örelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümünü ördüm geldim. Burada 6 diş haroşam var. Şimdi patiğimizin burnundan başlayarak taban kesimini yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki ilmeklerimi yine haroşa öreceğim. Burun kısmına ulaşacağım. Bu şekilde bu ilk şişteki ilk 42 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmına geldim. Burada 14 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek ile tabanımızı yapacağız. Şöyle ki buradaki ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine haroşaya devam ediyorum. Şişimde, yani bu ortadaki şişimde 14 ilmek vardı. Burada son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi. Bu 14. ilmeği örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şimdi geri dönüyoruz kesimden sonra. Taban bölümde ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan 13 ilmeğimi öreceğim. On dördüncü ilmekte hemen yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döneceğiz. Patiğimizin tabanı 14 ilmek ile bu şekilde yapılıyor hanımlar. İlk 13 ilmeğimizi örüyoruz. 14. ilmeğimizi örerken kesim yapıyoruz. Yine 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmekte yan şişten de bir ilmek alarak kesimimi yaptım. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. Bu 14. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Kesimler böyle yapılıyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu iki uçta kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Şimdi bu tabanda şu kenardaki son 5 ilmek hariç tabanda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Şimdi bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Artık üçlü kesim yapıyoruz kenarlarda. Burada 4 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar şu 5 ilmek hariç tabanda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yine bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 4'er ilmek kaldı. Şimdi aynı işlemi yapacağım. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Bu kenarda 3 ilmek kaldı. Şimdi geri döndüm. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Geri döndüm. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Burada 2 ilmek kaldı. Geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine tabanda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kesiyorum. Burada bir ilmeğim kaldı.
Geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Geri dönüyorum. Bakın yanlarda birer ilmeğim var. Birer ilmek kaldı. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan bir ilmeği de alıp üçünü kesiyorum. Yeniden geri döndüm. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından hanımlar bu aşamada öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tabanımda da 2 ilmek kalmıştı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi tığ yardımı ile bu 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. Topuğumuzu burada kapatmış olduk. Şöyle bir de zincir attım buraya. Bakın topuğumuz şöyle kapandı. Şimdi patiğimizi düz tarafı içeri ters çeviriyoruz. Şöyle düz taraf içeride kaldı. Tığlama tekniği ile arka topuk bölümünü birleştireceğiz hanımlar. Sık iğne tekniğiyle bakın ki sırasıyla önce benden taraftaki, sonra da karşı taraftaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle tığım ile topluyorum. Böyle tığlama tekniği ile karşılıklı kenar ilmek yerlerine batarak patiğimizin arkasını topluyoruz. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Çok sıkarak yapmayalım bu sık iğnemizi. Bakın patiğimizin şu arka topuk bölümü biraz esnek olsun, ayağa rahat girsin. Bu şekilde şu uçlara gelene kadar bu kesimi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, şu uca gelene kadar tığlamamı tamamladım. Hemen şuraya 2 tane de zincir atacağım. İpimi kesiyorum. Patiğimizi burada tamamlamış olduk. Bu iplerimizin uçlarını şu arkaya gizleyelim önce. Şu arka ilmek aralarına girerek tekrar şöyle zincir tekniğiyle şöyle düğümlüyorum. Burası sağlam olsun. Patiğimiz bu kadardı. Zor gibi görünen modeli fakat gayet kolay, örmesi zevkli bir modeldi. Evet, hemen çeviriyorum. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Bakın. Tığlama tekniğiyle böyle dikişe gerek kalmadan birleştirdik. Görüntümüz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Birlikte modelin ayaktaki duruşuna da bakalım. Hanımlar, ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, bakın modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle kenarlarımız, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldim. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.